İlk olarak uzaylı olarak düşündüğümüz kavramı açıklığa kavuşturalım. Uzaylı, dünya dışında bir kaynağa sahip yaşam biçimidir. Hipotetik olarak bakteri benzeri organizmalar ve insanlardan daha gelişmiş bilinç ve medeniyet sahibi organizmalar arasında farklı tahminler bulunmaktadır. Birçok bilim insanı dünya dışı canlı varlıkların varlığının olası olduğunu düşünse de henüz bu konuda kesin bir kanıt yoktur. Dünyaya düşen meteoritler üzerinde de canlı kalıntıları incelenmektedir. 20. yüzyıl ortalarından bu yana akıllı uzaylı varlıkların varlığı araştırılmaktadır. Radyo sinyalleri ve teleskoplarla Güneş sistemi dışındaki gezegenler araştırılmaktadır. Bilim kurgu ve Hollywood filmleri ise dünya dışı canlılar hakkındaki merakı artırmıştır. 1950'li yıllardan bu yana bilim insanları yıldızların etrafındaki, yaşanabilir bölgede bulunan alandaki gezegenlerde yaşam bulunabileceği fikrini savunmuşlardır. 2007 yılından bu yana yapılan yapısal açıdan dünya benzeri gezegenler, bu tür gezegenlerin evrende bulunma sıklığı konusunda daha doğru fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Yaşanabilir bölge, bir yıldızın etrafında atmosfere sahip gezegen ve gezegen benzeri uzay cisimlerinin yüzeylerinde sıvı halde su bulundurabilmelerinin mümkün olduğu bölgelerdir. Yıldızların tipine göre bu alanın yıldıza uzaklığı farklılık göstermektedir. 4 Kasım 2013'te Kepler uzay misyonu tarafından toplanan verilere dayanarak astronomlar dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde 40 milyar kadar dünya benzeri gezegenin, Güneş benzeri ve kırmızı cüce yıldızlar etrafında bulunan, yaşanabilir bölgelerde bulunabileceğini açıklamışlardır. Bu gezegenlerden 11 milyarının Güneş benzeri yıldızlar olabileceğini açıklamışlardır. Bu tip yıldızlardan en yakını Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıktadır. Güneş sisteminde üzerinde yaşam bulunma potansiyeli olan bazı uzay cisimleri bulunmaktadır. Bunlar özellikle yüzey altı okyanuslara sahip olabileceği düşünülen cisimlerdir. Uzmanlar Güneş sisteminde bir yaşam formu bulunsa bile bunların mikroorganizmalar olacağını düşünmektedir. Mars'ta yaşam hakkında geçmişte çokça tahminler yapılmıştır. Genel kanıya göre Mars yüzeyinde sıvı halde su geçmişte bulunmaktaydı. Bugün Mars toprağı üzerinde yapılan incelemelerde de bunu doğrulayabilecek bulgular yapılmaktadır. Mars'ın geçmişte daha sıcak ve nemli olduğuna, yeryüzü üzerinde kurumuş dere yatakları, su bulunduğunda oluşan mineraller kanıtlanmıştır. Bazı uzmanlar Mars'ta bazı yeraltı bölgelerinin mikrobik yaşamı barınabileceğini düşünmektedirler. Ceres, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağında bulunan bir cüce gezegendir. Herschel Uzay Gözlemevi tarafından yapılan gözlemlere göre ince su buharından oluşan bir atmosfere sahiptir. Donmuş yüzeyi üzerinde bulunan parlak bölgelerin buz olabileceği düşünülmektedir. Suyun bulunabilme ihtimali cüce gezegen Ceres üzerinde hayat olabilmesi ihtimalini de doğurmuştur. Jüpiter'in uydusu Europa, Güneş sisteminde dünya dışında yaşamın bulanabileceği en olası ortama sahip cisim olarak düşünülmektedir. Bunun sebebi çok yüksek ihtimalle bir yüzeyaltı okyanusuna sahip olmasıdır. Bu okyanusun çok hücreli mikroorganizmaları barındırabileceği tahmin edilmektedir. Bu ihtimal 2011 yılında dönmüş yüzey altında çok geniş göllerin varlığının bulunmasından sonra daha da güçlenmiştir. 2025 yılında Güneş sisteminde yaşam olabilmesi en olası yer olan Europa'nın yaşama uygunluğunu incelemek üzere bir inceleme aracı fırlatılacaktır. Titan, Satürn'ün en büyük uydusudur. Titan aynı zamanda Güneş sistemi içerisinde kayda değer bir atmosfere sahip olan tek uydudur. Kutup bölgelerinde sıvı halde hidrokarbon gölleri bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Dünya dışında yüzeyinde sıvı bulunan tek uzay cismidir. Bir hipoteze göre burada hidrojen, etin ve etan tüketen ve metan üreten canlı organizmalar bulunabilir. Güneş sisteminde bir yaşam bulunsa bile bunun dünya kaynaklı olacağını ileri süren hipotezler de bulunmaktadır. Uzayda olası bir yaşamı bulmak için yapılan araştırmalar doğrudan ve doğrudan olmayan araştırmalar olarak iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bilim insanlarının Güneş sistemi dahilinde gezegen yüzeylerini ve meteoritleri inceleyerek yaptıkları araştırmalar doğrudan yapılan araştırmalar kategorisine girmektedir. Dünya dışı akıllı yaşam araştırması, SETI, benzeri doğrudan olmayan araştırmalar ise galaksiye olası diğer medeniyetler ve dünyalardan kaynaklı olabilecek elektromanyetik yıldızlar arası iletişim sinyalleri ararlar. Ancak uzayda dünya dışı zeki canlılar olsa bile bunların insanlar tarafından algılanabilecek dünya yönünde radyo iletişim dalgaları göndereceğinin de bir garantisi yoktur. Bu sinyaller dünyaya ulaşsa bile bu sinyallerin dünyaya gelmesi çok uzun zaman alabilir, sinyaller uzak geçmişten gelecektir. Bazı astronomlar dünya dışı canlıları barındırabilecek Güneş sistemi dışında gezegenleri araştırmaktadırlar.
Bu yönde yapılan gözlemler sonucu 1992 yılından 1 Kasım 2015 tarihine kadar Güneş sistemi dışında 1977 adet gezegen keşfedilmiştir. Bu gezegenlere Dünya benzeri kayaç gezegenler olduğu gibi Jüpiter gibi gaz devleri de dahildir. Gözlemlenen gezegen sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artması beklenmektedir. Kepler Uzay Teleskobu 1100'ü kanıtlanmış 3600 gezegen adayı gözlemi yapmıştır. Bunlardan %11'inin yanlış pozitif olabileceği düşünülmektedir. Yapılan gözlemler sonucunda ortalama olarak bir yıldız çevresindeki gezegenlerin sayısının en az 1 olduğu görülmüştür. Her 5 Güneş benzeri yıldızdan birinin yaşanabilir bölgesinde dünya boyutlarında bir gezegen olduğu görülmüştür. Bunlardan Dünya'ya en yakını bize 12 ışık yılı uzaklıktadır. Samanyolu galaksisinde 200 milyar yıldız olduğu düşünülürse yaşanabilir bölgede bulunan Dünya benzeri boyutlardaki gezegen sayısının 11 milyar olabileceği söylenebilir. Bu sayı eğer kırmızı cüce sınıfındaki yıldızları da dahil edersek 40 milyara ulaşmaktadır. Dirac denklemi ve Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerine göre gözlemlenebilir evrende en az 125 milyar galaksi bulunmaktadır. En kötü ihtimalle Güneş benzeri gezegenlerden en az %10'u bir gezegen sistemine sahiptir. Buna göre bilinen evrende 6.25 çarpı 10 üzeri 18 adet gezegen sistemine sahip Güneş benzeri yıldız bulunmaktadır. Eğer bu sistemlerden milyarda birinde yaşam oluşabileceğini düşünürsek gözlemlenebilir evrende 6.25 çarpı 10 üzeri adet yaşama uygun gezegen sistemi bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar bu konuda bir kanıt bulunamamıştır. Dünya dışı yaşamın olasılığının bu kadar yüksek olmasının ancak bu konuda herhangi bir kanıt olmaması konusundaki çelişki Fermi paradoksu olarak da bilinir.